Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle Cardina Akvaryum Kuruyorum serisinin birinci bölümüne başlıyoruz. Aslında bu Cardina Akvaryumu Kuruyorum serisini çektiğim zaman kameram yoktu. Cep telefonumla bir şeyler yapmaya çalıştım ama montaj aşamasına geldiği zaman görüntü ve ses o kadar kötüydü ki kurtarılacak gibi değildi. Daha önceki videomda bahsetmiş olduğum üzere şu görmüş olduğunuz akvaryumu Cardina Akvaryumu yapacağız. Yeni ekipmanlarla birlikte bu seriye başlama kararı aldım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Cardina Akvaryum'da şimdiye kadar neler yaptığımı, neden yaptığımı, nasıl yaptığım gibi konuları detaylı şekilde paylaşacağım. Bir sonraki video hakkında da ufak tefek bilgiler vereceğim. Bu videoya birazcık yavan atlatacağız ama eğer görüntüleri kurtarabilecek gibiysem çektiğim cep telefonu görüntülerini de bu videoya eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz şimdi içeriğimizin detaylarına başlayalım. Hamam tası da gümüşten, yeni çıkmış o işten. Bu setin en üst katındaki akvaryumda daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilir, sarı ateş neon karides yetiştirmeye çalıştık ama sarı ateş neon karidesleri bir türlü adapte edememiştik. Muhtemelen de kullanmış olduğum bazalt kumdan bir salınım olduğunu ve bunun da karidesleri etkilediğini düşünüyoruz. Bilirkişilerden de fikir aldım arkadaşlar. O yüzden o akvaryum uzun süredir boş duruyordu. Bayağı da camlarında yosun, diatom vesaire kullanılacak gibi değildi. Aslında bu akvaryumu hemen bir faal hale geçireyim, aktif edeyim, kurulum yapayım gibi bir niyetim yoktu. Ama yakın zamanda Türker Terkin abim sağ olsun. Sen yeter ki düzenine oturt, o akvaryum boş kalmasın, gel dedi buraya Cardina Akvaryumu yapalım dedi. Tamam abi olur dedim, sağ olsun. Aktif toprağımı aldım. Yakın zamanda da karidesler gelecek. Bu süreçte neler yaşadığımı kısaca anlatıyorum. Bilmeyenler için çok kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ülkemizde en yaygın bakılan karides türleri Neocardina ve Cardina karidesler. İkisine bir arada bakabiliyoruz. Melezlenme, çaprazlama olmuyor. Ama Cardina karidesler daha hassas olduğu için bakım şartları birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Çok zor demiyorum, kolay da demiyorum. Bu birazcık daha hobiciye kalmış bir şey. Öncelikle Cardina karides beslemek isteyen ya da bilmeyenler için küçük bir bilgi daha vereyim. Cardina karides akvaryumlarında olmazsa olmaz bazı şeyler var arkadaşlar. Olmazsa olmazların başında birinci olarak tabii ki aktif toprak gerekiyor arkadaşlar. Şu akvaryumda görmüş olduğunuz gibi aktif toprak serili. Yeterli kadar aktif toprak kullandım. Çok abartmadım. Aktif toprak olmazsa Cardina karides bakamıyorsunuz arkadaşlar. pH dalgalanması yaşıyorsunuz. O yüzden aktif toprak bu pH değerini dengelediğinden dolayı ve düşürdüğünden dolayı diyeyim. Aktif toprak olmazsa Cardina karides bakamıyorsunuz. Bu birinci kural. İkinci kural da şu arkadaşlar. Cardina akvaryumlarında dinlenmiş çeşme suyu kullanamıyoruz. Ozmoz su ya da hazır sular kullanmamız gerekiyor. Benim şu an ozmoz cihazım ya da bir arıtma cihazım olmadığı için ben hazır su kullanıyorum. Bunun nedenini de açıklayacağım. Harici olarak bu akvaryumlarda kullanabileceğiniz en verimli ve en basit filtreleme yöntemi de pipo filtre tabii ki. Zaten pipo filtrem vardı, armatürüm vardı vesaire. Aktif toprak aldım. Hazır su değişimleriyle bu sürece başlattım. Bu süreçte neler yaptım derseniz öncelikli olarak aktif toprağımızı serdik, suyumuzu doldurduk ve aktif toprağa ilk su girdiğimiz zaman aktif toprağın içindeki elementler, mineraller suya karıştığı için bu suyun TDS seviyesini yükseltti. Cardina karides besleyeceğimiz için bu canlıların da belli iletkenlik seviyesinde ve belli pH dengesinde olan bir suda yaşaması gerekiyor. O dengeyi sağlamadan da akvaryuma canlı eklemiyoruz. Nasıl bakteri döngüsü, azot döngüsünü bekliyorsak diğer karides veya balıklarda, Cardina karideslerde de su değerlerini ve bakteri kültürünü beklememiz gerekiyor. Öncelikli olarak aktif toprağımı serdim. Çok az gözüküyor olabilir ama yeterli olacağını söyledi yine Türker abi bilirkişi olarak. Normal marketlerden alabileceğiniz hazır sulardan bunu doldurdum. Aktif toprağın içinde suya karışan mineral, tuz, element neyse azot vesaire bunların suya geçmesini bekledim 3 gün. Bu süreçte ufak ufak diplerini karıştırarak içindeki kabarcıkları aldım. Bu işlemi yaptıktan sonra suyun TDS seviyesi ortalama olarak 97'lere çıkmıştı. Tabi bu süreçte filtre çalışıyor sürekli. Herhangi bir canlı eklememiştim. Sadece fazla minerallerin ve azotun suya karışmasını, daha sonra onu suyu tahliye ederek değiştirme kısmını bekliyoruz. 3 gün sonra su çektim. Tekrardan yine aynı şekilde hazır su ekledim. Bu işlemi aslında 3 defa yaptım. Şu an bu 3. işlemi yaptığım aşama. Hemen bir TDS'lerine bakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ilk suyu girdiğim zaman 90'dı. Şu an 60 ppm'di iletkenlik seviyemiz. Gayet normal, iyi.
aktif topraktaki fazla mineral ve azotun suya karıştığını düşündükten ve emin olduktan sonra ben buraya nerite ve poso tavşan salyangozu ekledim. Normalde sadece neriteleri ekleyecektim ama aşağıya katil salyangozu aldığım için poso tavşan salyangozlarını riske atmak istemedim. Onları da geçici olarak buraya aldım. Harici olarak dün bir tane hobici arkadaşımız var. Ömer Bey sağ olsun, Bursa'da yine. Ömer Bey'in bitki aldığı firma bolca bitki göndermiş fazladan. Sağ olsun bana yazdı dedi, eğer hani ihtiyacım varsa elimde fazla bitkiler var. Buça aldım bol bol. Aponegeton ailesinden yine bitkiler aldım. Amazon hançeri vari. Birkaç tane subulata vardı. Onları böyle akvaryumlara pay ettim. Bir tasarım ya da herhangi bir şey girmediğim için, sadece bitkilerin ölmemesi için öyle rastgele attım akvaryuma. Burada sadece buçeler var şu an. 2 tane nerite var. 2 tane de poso tavşan salyangozu var. Posoları buradan alacağım muhtemelen yakın zamanda. Birkaç tane de kızılaç kozala attım. Şu an görmüş olduğunuz gibi su bayağı berrak. Bundan sonra da canlı eklemeye başlayacağız. Muhtemelen önümüzdeki haftada Cardina karideslerimiz gelecek. Cardina karidesleri de yine sağ olsun Türker abicim hediye edecek bana. Şu an Türker abinin elinde Blue Bolt ve Black Pinto vardı yanlış söylemiyorsam. Çünkü Cardina karidesler üzerinde bir bilgim, deneyimim yok. Bu benim için ilk olacak. Ben de sizlerle öğrenmeye çalışacağım ya da öğreneceğim artık bir şekilde. İlk Cardina akvaryumum bu olacak arkadaşlar. Eğer seçme şansım olursa Blue Bolt karidesleri seçmek istiyorum. Cardina karideslerimi bu akvaryuma koyduktan sonra da inşallah bir aksilik olmazsa, o da şimdi buradan duyacak. Yasin'den, Karideslerin Efendisi YouTube kanalının sahibi oluyor kendisi, bilmeyenleriniz varsa. Yasin'in elinde çok sevdiğim, çok beğendiğim sarı ateş neon karidesler var. O kan gerçekten çok güzel. Daha önce bu akvaryumu ilk kurduğum dönem yine ondan karides almıştım ama yani ne yazık ki o karidesleri adapte edemedim. Yani su şartları, işte kumsalının yaptığı, adapte olamadılar ne derseniz. Ya bir şekilde adapte edemedik. Elimden geldiğince ben o karidesleri adapte etmeye, sağlıklı bakmaya çalıştım ama koloni bir şekilde öldü. Yok ettik yani, olmadı. İnşallah kardinaları da koyduktan sonra buraya sarı ateş de ekleyeceğim. Burada 2 farklı karides beslemeyi düşünüyorum. Tabii kardina karides bakımını sadece aktif toprağa koydum, İşte ozmoz su veya hazır suyu ekledim gibi olmuyor. Bunun haricinde yapmamız gereken bir işlem daha var arkadaşlar. Bana gelecek olan Cardina karidesler hazır bir suyun su değerlerine alışık karidesler. Adaptasyon konusunda sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Tamam, sudan yana problem yok ama bunun haricinde yapmam gereken bir işlem daha var. O da suyun iletkenliğini arttırmak arkadaşlar. Örnek veriyorum, bu suyun TDS değeri 70 ppm ama bu akvaryuma gelecek Cardina karideslerin alışık olduğu iletkenlik seviyesi ortalama 150-160 bandında diyebiliriz. İşte bu aradaki farkı da bizim mineral ekleyerek dengelememiz ve arttırmamız gerekiyor. Akvaryumdaki su değerini ölçüyoruz. TDS'de 70 çıktı ama benim bunu 160'a ya da 150'ye çıkartmam lazım. Aradaki bir 60-80'lik fark var. Neyse. Buna GH Plus ekleyerek bu suya ya da hazırlayacağımız suya bu suyun değerlerinin Cardina karidesler için optimum değere çıkartmamız gerekecek. Yani bu akvaryumdaki suyun iletkenlik seviyesini 150'ye 160'a çıkartmam gerekecek. Onun için de GH Plus kullanacağım. Şu an bu akvaryuma herhangi bir mineral katkı girmedim. İnşallah bu videoyu siz izledikten 1-2 gün sonra da akvaryuma mineral girip öyle çevirmeye başlayacağım. Ve bu saatten sonra da nerede benim karideslerim abi deyip Türker abi darlayacağım inşallah. Selamun aleyküm abi. Abi ben Bursa biyotopu kuracağım da aynalı sazan var mı sende? Selamünaleyküm. Türker abi benim karidesler geldi mi? Yo, ne için gelsin? Sonrasında da işte burada bolca buçeler var dedim. İşte şuralara ufak tefek kaya, kök falan filan, hani su değerlerini çok etkilemeyecek ufak tefek bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde yine böyle çok sade bir akvaryum olacak. Normalde biliyorsunuz benim bütün akvaryumların arkasında böyle bir arka plan, görsel bir şey vardır ama bu akvaryumu böyle sade bırakmak istedim. Çünkü bu karidesler için yiyebilecekleri bir yosun alanı oluşsun istiyorum. Yani hem şu duvara bakan kısım arkası yosun tutsun istiyorum, hem de şu taraf yosun tutsun istiyorum. Yani sadece ön ve sağ cama müdahale edip diğer camlara müdahale etmeyi düşünmüyorum temizlik anlamında. Tabi neriteler de yosunları vesaire yiyeceği için oralarda böyle çizgiler bir şey oluşabilir ama hiç sorun değil. Bu akvaryum biraz daha doğal gözüksün, yosunlu gözüksün, yeşil gözüksün diye öyle bir doğal bir şeyler yapacağım. Cardina Akvaryumu Kuruyorum serisinin ilk videosu bu kadardı arkadaşlar. Yine dediğim gibi yani ben bunu telefonla çekmeye çalıştım ama gerçekten kurtarılacak gibi görüntüler değildi. Kurtarılacak gibi sesler de çok vasattı. O yüzden siz değerli izleyicilerim ve takipçilerim için daha iyi duyun diye bir mikrofon, daha iyi duyun diye bir kamera, bir şeyler ayarladık yani. İnşallah bu saatten sonra böyle çıtayı yükselterek daha kaliteli içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Başka atladığım ne olabilir?
many unbearable moments later. Şu an bu akvaryumdaki yapacak olduğum şeyleri tekrar söyleyeyim. Önce kontrollü bir şekilde suyun iletkenlik değerini Kardina karideslerin istediği seviyeye çıkartacağım. Sonra karideslerimiz inşallah sağlıklı bir şekilde bana gelirse güzel bir aşılamayla karideslerimizi bu akvaryuma alacağız. Sonra ben o karidesleri yaklaşık 1-2 hafta böyle bir gözlemlerim. Hani ölen olur mu, kalan olur mu, süreç nasıl işleyecek gibi. Karideslerin bu akvaryuma adapte olduğuna emin olduktan sonra direkt bu sefer Yasin'i darlayacağım. Sağ olsun hani darlamak değil de benimki de laf işte. Yasin de desteklerini hiç esirgemiyor bana. İnşallah ben de ona ileride bir sürpriz yapacağım. Yasin inşallah bana Sarı Ateş Neon Karides gönderir diye umuyorum. Şu an elinde ne kadar var emin değilim. Blue Bolt ve Sarı Ateş Neon Karidesleri bir akvaryumda bakacağız. Belki Fenerbahçeliler için de bir totem olur. Mavi sarı falan. İkisine bir bakmak için öyle bir düşüncem var. Zaten biliyorsunuz ben bir akvaryumda bir canlı bakmıyorum arkadaşlar. Benim huyum bu. Yani bir akvaryumda uyumlu birkaç türe birlikte bakmak istiyorum. Mesela salyangoz karides ikilisi gibi. Şimdi burada iki farklı karides olacak. Salyangoz da olacak. Aslında bir akvaryumda 3 tür beslemiş gibi bir şey olacağım. Serinin ikinci videosunda da bir aksilik olmazsa Kardina karideslerimizi aldığım ve bu tankı aşıladığım videoyu sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. O süreçte de bu videoda size söylemeyi unuttuğum ya atlamış olduğum bir konu varsa onları dile getiririm. Siz de yorumlar kısmında merak ettiğiniz veya benim atlamış olduğum bir konu olursa yorumlara yazın lütfen. Zaten bütün yorum ve mesajlara dönüş yapıyorum, merak etmeyin. O sürece kadar şimdilik bekleme aşamasındayız arkadaşlar. Sabırsızlıkla karideslerimizi bekliyor olacağım Türker Terkin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olup bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz. Serinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.